Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Ben de size yine bugün çok hoş geldim. Birlikte bebek yeleği ya da isterseniz hırka yapabileceğiniz modelimi sizinle birlikte öreceğim. 300 gramlık 2 tane ip lazım. Bakın şöyle, bu iplerim benim 300 gram. 300 gramlık bir ip ve 3 milim bir tığ kullanacağım. Şöyle bir şey, uygun fiyatlı benim aldığım ipler. Videolarım çok izlenmediği için aşırı pahalı iplere gidemiyorum. O yüzden uygun olan iplerle, bebek ipleriyle örüyorum. Bebek iplerinin hangisiyle örerseniz örün 2 tane ip almak zorundasınız. Bize 2 tane ip lazım, bir de model lazım. O zaman ne yapalım? Haydi örmeye başlayalım. Şimdi şöyle, yeleğimiz çok kolay ve basit ilerleyen bir modelle yapacağım size bugün ve şahane olacak. Şimdi zincirimi çekerek başlayacağım. 72, 74 o aralarda bir zincir çekin. Şöyle bakın, uzunca bir zincir çektim. 72'den de fazlasını keser alırız. Tığımın üzerine ipimi alıp buradan sayacağım bakın. 1, 2, 3, şu dördüncü zincire batırdım ve buraya bir trabzan yaptım. Şimdi şu zincirde bizim bir trabzanımız olacak. Şimdi burada 2 tane oldu. Ve başlayacağım yapmaya. Yine 0-1 yaş arası bizim modelimiz. Şöyle 12 tane trabzan yaparak başlayacağım. Her zincire batıp 12 tane trabzan yapalım. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Her 6 ay için, şimdi mesela 1,5 yaş ya da 2 yaş 2 trabzan ekleyelim. Bakın, 12 ile başladım ya, burayı 14. Her bölüme ikişer tane trabzan ekleyerek devam edebilirsiniz. Şimdi burada 1 ve 2 tane zincir çektim ve bakın aynı yere, şu son trabzanı batırdığım yere batırıp yine 12 tane trabzan yapacağım. Şöyle. Tek tek batalım. Bakın şurada bir V oluşturdum şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1, 2 tane zincir çektim. Bakın bu da kolumuz için. Bu birinci ön, bu kol. Birinci kolumuz. Şurada bakın, sayıyı şöyle tuttuğumda şurada kaç tane yaptığımda yazacak. Ve yine sondakine aynı yerine batırıp burada bir V şeklinde bakın yine oluşturdum. Şimdi bunu da sayacağız ve 24 tane trabzan yapacağız. 2, 3, 4, evet, 24 tane arka için trabzan yaptım. 2 zincir, 1, 2 zincir ve yine son battığım yerden batırdım ve burada bakın yine aynı şekli yaptık. 12 tane trabzan yapacağım. İkinci kolumuz için. Şöyle sayı kenarda yazıyor. Bakın 12 dedim orada. 12 olana kadar tek tek batıracağım. 2, 4, 6, 8, 9 oldu. 9, 10, 11 ve 12. Bu da ikinci kol için 12 tane trabzan. 1, 2 zincir ve bakın aynı yere tekrar batırdım.
Bir 12 tane daha yapacağım. Bu da ikinci önümüz için. 2. Evet, 12 tane de ikinci önümüz için ve bakın burada zincir fazla. Nasıl yapacağım bunu? 1 2 3. Bakın şuradan 1 2 3. Tek dalından makasımı taktım ve çektim. Ve şuradan ipin ucundan tuttum. Parmağımla burayı itekledim ve bakın burada bir düğüm oluşturdum. Ve bunu kenarlarını tığlarken kaybederiz gider. Evet. Bir zincir çekip örgümü çevirdim. Şimdi bütün trabzanların üzerine batarak sık iğneler yapacağız. Böyle. Bakın. Teker teker bu sık iğne yaptığımız sıralarda artış yapmayacağız. Sadece geçiş sıramız olacak bu. Bakın böyle. Şimdi buraya geldik ya. Burada yine 2 zincir çekip 1 2 zincir çekip trabzanlı yere geçiş yapacağım. Ve yine trabzanlarımın üzerine birebir batarak devam edeceğim. Öbür 3 yerde de aynı işlemi yapalım. Zincirlerin üzerinden zincirle geçeceğiz. Bakın burada da göstereyim. Şöyle. Şimdi 1 2 zincir, zincirli yeri bıraktım, trabzana geldim. Aynı işlemi yaptım. Şimdi öbür iki kenarda da aynı işlemi yapıp sona gidelim. Sona geldik ya. Şimdi bakın son trabzana da batırdım. Şimdi burada bir zincir çıkışı yapmıştık biz. Bu zincir çıkışı da bizim bir trabzanımız. Batırdım. Ve buradan da bir tane aldım. Ve şu an burası yine 12 tane sık iğne olarak tamamladım. 1, 2, 3 zincir çektim ve çevirdim. Bakın şimdi. Şöyle. Burada başlarken şu trabzana bakın şuraya batıracağız. Şuna. Buradan ipimi aldım, hafifçe uzattım. Tekrar ipimi aldım, sıradakinden batırdım ve hafifçe uzattım. Bakın şöyle. Ve hepsini birlikte çektim. Ve buraya bir zincir attım. Tekrar ipimi aldım, sıradaki sık iğneye batırdım. İpimi aldım, hafifçe uzattım. Trabzan boyu kadar uzatın. Tekrar sıradakinden aldım ve uzattım. Bakın. Tuttum buranın hepsini. Hepsini birlikte çektim ve bir zincir attım. Şimdi 2 2 kullanacağız. Bakın. Birinciye batırdım. İpimi trabzan boyu kadar uzattım. Tekrar ip aldım. Sıradakinden. Tuttum hepsini. Çektim ve bir zincir attım. Zincir atana kadar bırakmayın. 1 2. Bakın. Şimdi böyle yaptık ya, şurayı tutun, toplayın ve bir zincir atın, öyle bırakın. Bırakırsanız eğer orada ölçüyü değiştirebilirsiniz. Tekrar yapalım. Bakın sıradakine batırdım. İpimi aldım. İkinciye. Önce burayı tuttum. Sonra çektim. Ve bir zincir attım. Ve sonuncuyu yaptım. Bakın topladım. Ve bir zincir attım. Şimdi şurada bakın. Burada 2 tane zincirimiz üst üste duruyor şöyle. Birinciye batmayacağım. İkinciye bakın bir alttakine ipimi hafifçe uzatıp buraya bir trabzan yaptım. Tekrar bir tane daha yaptım. 2 tane artırmış oldum. 1 2 zincir çektim. Ve aynı yere şimdi bakın aynı yere 2 tane de bu sefer de kol için olanı artırmış oldum. Ve böyle. Ve buraya bir zincir attım. Şimdi sıradakileri çift çift toplayacağız bakın.
Şimdi örneğimizi aynı şekilde devam ettireceğiz. Püf noktası bırakmamak. Şurayı tutup bir zincir atıp öyle bırakalım. 1, 2 tuttum ve çektim. O zaman yumuşak yumuşak düşer ve dengesi bozulmamış olur. Bakın. Hiç bırakmayayım. Bu örneği ben çok seviyorum. Bebek örgülerinde çok tatlı duruyor. Ve şimdi geldik, bakın yine aynı işlemi yapacağım. Şimdi burası artış noktamız bizim. Zincir olan yerler artış. Buna batırmayacağım. Alttakine batırıp hafif uzatarak bir trabzan yaptım. Tekrar bir tane daha. Bir, iki zincir çektim ve aynı yere bakın. İki tane daha. Bir, iki. Her artış noktasında dörder tane artırmış olduk. Şimdi yine örneğimi yapıp ilerleyeceğim. Pardon. Başka örneğe gitti akıl. Ve bu sıramızı da böyle yapacağız. Öbür iki yerde de aynısını yapın. Şimdi durdurmak zorunda kalıyoruz. Videolar hani çok uzuyor ya. O yüzden siz de sıkılmayın diye bu bölümleri atlatarak geçeceğim. Ama siz bu temel bölümleri mümkün olduğunca atlatmadan yapın. Bakın buraya kadar yaptıysanız burada durdurup tekrar burayı ördükten sonra devam edebilirsiniz. Evet, şimdi bakın sondayım. Şimdi son bir örneğimi yaptım. Ve bir zincirimi çektim. Şimdi burada bakın burada da yaptım aynısını. Hani şurada zincirle çıkış yaptık ya. Şimdi buraya kenara bir tane de fazladan trabzan yaptım. Şöyle. Buraya bir tane trabzan eklemiş olduk. Bir zincirimizi çekelim ve bakın boşluğun içinden zincir çektiğim boşluğun içinden sık iğne yaptım. Topladığım yerin tepesinden bir sık iğne yaptım. Boşluğun içinden bir sık iğne, topladığım yerden bir sık iğne. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Bu arayı tığın üzerine ip alıp yalancı trabzan dediğimizden de yapabilirsiniz. Bakın şöyle. Tığımın üzerine ip alıp batırdım ve hepsini birden çektim. Boşluğun içine batırdığım yere böyle bakın, buna da bakın. Şuraya kadar gelip geriye dönüp bir örnek daha yapın. Hangisini beğeniyorsanız onunla devam edebilirsiniz. Bakın bu sık iğneden biraz daha yumuşak duruyor. Sık iğne yapmak isterseniz sık iğne yapın. Ben bununla devam edeceğim. Çünkü daha bir yumuşak düşeceğini düşünüyorum. Örnek normalde sık iğne ile yapılıyor ama ben bu sırayı sahte sık iğne ile devam edeceğim. Evet güzelliklerim. Şimdi bakın buraya geldik. Şimdi bu trabzanların üzerini de yapacağız. Artış yaptık ya burada. Şimdi şurada bir artışımız oldu ya. Onun üzerini de devam ettim ve yine iki zincirle geçiş yapacağım. Yani örnek kurduğumuz sırada artış yapıyoruz. İç yüzdeyken yapmıyoruz. Aradaki bakın bu boşluğu yine bıraktım. Ve buradan başlayacağım şimdi. Böyle. Hiçbir boşluğu atlamayın. Sayıda bir değişiklik olmasın. Gerçi üst üste geldiğinde yanlış da yapsanız hemen kendini belli edecektir. Ve böyle bakın. Şimdi bir daha göstereyim bu artış yerinden geçerken. Oralarda yanlış olmasın. Yumuşacık düşüyor, yumuşacık. Pamuk gibi çok güzel hırka olur bundan. Şahane bir hırkamız olur. Kombin de yapabiliriz. Şöyle bakın. Geldim ya, şimdi hepsinin üzerini yaptım. Bir, iki zincirimi çektim ve yine aynı trabzanların üzerinden devam edeceğim. Şimdi yine sırayı tamamlayalım ve bakın bakalım nasıl olacak. Evet bakın sondayım. Buraları özellikle gösteriyorum. Örneğin üzerini yaptım ve bu yaptığım zincir boşluğu var ya,
Bunun içine de bir tane yaptım. 1, 2, 3. Bakın. Döndürdüm ve buradan şimdi yine başlayacağız aynı şekilde örneğimizi yapmaya. Zaten çift çift düşecek. Böyle teker teker. Şimdi bakalım doğru başladım mı? Bir şüphede kaldım niyeyse. Doğru yaptım. Şöyle. Şimdi burada bir zincir. Bakalım. Şimdi biz ne yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 örnek artışla birlikte bakın alt. Şimdi bu sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 8. burada artış yapacağız ya. Şimdi yine bakın bu zinciri bırakacağım. Bir alttakine batırdım. Hafifçe uzattım ve buraya bir trabzan yaptım. İkinci trabzanımı da yaptım. 1, 2 zincir çektim ve tekrar ikinci trabzanımı da yaparak tamamladım ve yine örneğimi tamamlayacağım. Ve aynı bir alttaki işlemimiz gibi devam edeceğiz. Zaten tekli düşerse bir geriye dönüp bakın bir yerde bir yanlışlık olmuştur. Çünkü hep çift çift gelecek. Tekrar şuradan da bakalım bir. Burada trabzanları her seferinde artışımız böyle olacak bakın. Köşemiz yani dönüş noktamız böyle eskiden su taşı derdik biz buna. Su taşı gibi duruyor. Şimdi tekrar artışıma geldim. Ay örnek yapmayacaktık. Heh. Ve böyle büyüteceğiz bunu. Örnek bu. Gidişatı da bu. Buraya kadar atlatmadan geldiyseniz bundan sonrasını sağ selamet götürürsünüz. O yüzden şurada bakın şu şurada başlıyor. Şöyle. Evet. 1, 2. Sayılara dikkat edin. Batış yerleri zaten belli. Hemen buradakine bakın dibinden batırdım. Ve tekrar sayarak devam edebilirsiniz. Şöyle hadi hepimize kolay gelsin. Bir örelim bakalım ne olacak. Evet güzelliklerim, robamız hazır. 6 aydan 1 yaşa kadar böyle rahat rahat giydirebileceğiniz bir ölçüye getirdim. Şöyle bakın örnekli yerimi göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 tane örneğimi yaptım ve bakın üstünü de gittim. Eğer ki sık iğneli yaptıysanız bir sıra daha ekleyin. Yani şu bir örnek sırasını daha ekleyerek büyütebilirsiniz. Yani sık iğne yaptığınızda biraz daha aşağıda duracaktır. Eğer ki bir 6 ay daha eklerseniz Eee, yine üzerine bir sıra daha eklemeniz gerekiyor. Şimdi ne yapacağız? Kollarımızı bırakıp gövdemizle devam edeceğiz. Şimdi kol ayrımına kadar örneğimi yine birebir uygulayarak geleceğim. Evet bakın kol ayrımına geldim. Şimdi buraya yine 2 tane trabzan yapacağız. Bakın önce 2 tane 1 2 tane artırdım. Şöyle. 1 2 tane de zincir çektim ve kolu bıraktım. Bakın öbür zincirime geldim ve buraya da 2 tane yapacağım. 1 ve 2. 2 tane de burada yaptım. Şimdi bir zincirimi çektim ve örneğimi yapmaya başlayacağım. Şunu bırakacağız. Bir zincir çektik çünkü ona. Evet, öbür kol ayrımıma kadar da aynı işlemi yaparak ilerleyeceğim.
Evet canım güzellerim, ikinci golumuza geldik ve 2 tane trabzan, 1, 2, 1, 2 tane zincir bıraktım ve öbür zincirli yerime geldim ve burada yine 2 tane, 1 ve 2. Bir zincirimi çektim ve şimdi örneklerimi tamamlayarak ilerleyeceğim. Ve sıramın sonuna kadar gidelim. Evet, sıra tamam. Bir zincirimi çektim ve şimdi yine o 2 tane zincir yaptık ya, koltuk altındaki oraya kadar gidelim. Orayı da göstereyim size. Evet güzelliklerim, bakın. Burada şimdi 2 tane zincir çekmiştim ya. Buranın da içine 2 tane yine yalancı trabzan yapalım. 1 ve 2. Zincire batmanıza gerek yok. Şöyle şu şekilde geçirebilirsiniz. Yani 2 zincirin üzerine 2 tane yalancı trabzan yaptık. Öbüründe de aynısını yapacağız ve sonrasında dümdüz aşağıya doğru ineceğiz. Ben yakadan başlamaları çok seviyorum. Bazı arkadaşlarımız etek ucundan başlamalı istiyor. Arada onlardan da yapıyorum. Ama yakadan başlama her zaman daha kolay ve pratik olur, sıkmaz. O yüzden bu güzel bir yelek oldu. Şimdi bir de bunu etek ucundan başlamalı da etek ucundan seven takipçilerim için yapacağım. Böyle arkayı tamamlayalım. Evet, ikinci golda da aynısını yapacağız. 1 ve 2. Şimdi tekrar devam. Ve artık örneğimizi de biliyoruz. Etek boyunu uzatana kadar böyle öreceğiz. Ve ne kadar yumuşak olduğunu yaptıysanız eğer göreceksiniz. Yumuş yumuş bir örgü oluyor bu. Gösterdiğim şekilde topladıysanız mis gibi. Zaten bebek örgülerini taş gibi örmeyin. Güzel olmaz. Ve bakın sıramı tamamladım. Ve şimdi yakamıza bir bakalım. Ne yaptık? Ne oldu? Ne bitti? Şöyle. Evet. 1, 2, 3 zincir. Şöyle bakın ne kadar güzel, ne kadar kibar. Çok güzel bir kol yeri oldu. Şöyle teyzoşları, bu iş bu kadar. Şimdi aşağıya doğru örelim. Etek boyunu uzatalım. Ortalama bir karışa yakın yapacağız. Ama yine de bir bakarız, tamam mı? Şimdi hadi örelim. Bunu tamamlayalım ve sonra tekrar sevmeye devam edelim. Evet güzelliklerim, bakın etek boyumuz da hazır. Şöyle göstereyim. Bakın. Çok güzel oldu. Yumuşacık bir örgümüz ve yumuşacık bir yeleğimiz oldu. Şöyle yaptığım örnek sırasını söyleyeyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane örnek sırası yaptım ve en son bu yalancı trabzan olan yerini yaptım. Ve şimdi düz yüzdeyim. Bakın yalancı trabzanları yaptığım sıradayım. Buradan yukarıya doğru ilk ön biyemizi hazırlamaya başlayacağız. Şöyle bakın. Şimdi sık iğnelerle kenar bandını yapacağım. Şimdi bu sahte trabzan olan yerlere bir tane, bu başlangıçta 2 tane yaptım. Bakın. 2 tane trabzan olan yere yaptım. Şimdi burada bakın bağlantı yerinden bir tane, araya bir tane.
Şimdi ipim, ince olduğu için her bağlantı yerine 2 taneyle devam edeceğim. Şöyle bir yapın. Şimdi 2 2 olarak yapın. Bir bakın eğer geriyorsa aralara ekleme yapın. Yani fazladan ekleyebilirsiniz. Bakın sahte trabzan olan yere de 2 tane yapıyorum. 2 tane trabzan olan yere şöyle baktım. Bakın gayet güzel düz bir şekilde duruyor. Eğer ki büzme yaparsa demek ki sıkı yapıyorsunuz, ekleme yapın. Böyle. Bu şekilde sona kadar gideceğim. Evet, burası tamam. Bakın şöyle dümdüz bir görüntüsü oldu. Aslında ipimin rengi bu yavru ağzı dediğimiz hani bebek yeşil yavru ağızlarından birisi ama burada biraz açık gözüktü. Yoksa rengim o kadar tatlı ve bebeğe uygun bir renk ki çok tatlı bir renk bu. Böyle bir farklı durdu. Şimdi buraya geldim, çevirdim. Şimdi buradan aşağıya giderken düğme deliklerini de yaparak gideceğim. Başta 2 tane sık iğnemi yaptım. 1, 2 tane de zincir çektim. 1, 2, üçüncüye bakın şöyle. Daha büyük bir düğme dikecekseniz şuradaki zinciri 2 değil de 3 yapın. 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane yaptım. 1, 2 zincir çektim. 1, 2 atlayıp üçüncüden başlayacağım ve yine 8 tane yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 1, 2 zincir, 1, 2 atladım. Üçüncüden devam edeceğim. Aşağıya kadar böyle götüreceğim. İstediğiniz kadar düğme deliği yapabilirsiniz. Mesela 1, 2, 3'te de bırakabilirsiniz. 3 düğmeli de yapabilirsiniz. Ben yine de baş aşağıya yapacağım. 2, 4, 5 olmuş. 6. Sona geldiğimizde bir zincir çekerek çevirelim ve şimdi yine yukarıya doğru sık iğneler yaparak gideceğiz. Bu 2 zincir çektiğimiz yerlere 2 tane sık iğne ile tamamlayacağız. Şimdi biraz daha büyük düğme deliği dikecekseniz 3 çekin demiştim ya. Altta 2 bıraktığımız için 3 de çekseniz buranın içine 1, 2 tane sık iğne yapmamız gerekiyor. Şöyle bakın gayet güzel bir düğme deliği oldu. Daha da minik hani bu bebek düğmeleri var ya minik minik. Eğer onlardan yapacaksanız da bir zincir, bir sık iğne atlayıp devam edebilirsiniz. Böyle sıramı tamamlayacağım. Şöyle göstereyim. Bakın. Evet güzelliklerim burada bitti. Çok geniş tutmayacağım burayı. Bakın bir de çünkü kenar tığlaması yapacağım için bu genişlik gayet güzel. Hiç ipimizi kopartmadan şimdi yakadan buradan toparlayarak gideceğiz. Bakın şimdi burada bir zincirimi çektim. Hemen şu öne bir sık iğne yaptım. Bakın burada ne yapacağım? Şimdi burada tüneller yapacağım. Şu gözüken trabzanın tepesine değil de boşluğundan yani bakın alttaki boşluktan aldım ve buraya bir tane trabzan yaptım. Şunu bakın şuradaki var ya sıradakinin tepe noktasına batırıp yarım trabzan yaptım.
Tekrar ipimi aldım. Sıradakini boşluğundan batırarak bir trabzan yaptım. Sıradakinin tepe noktasına batırdım ve yalancı trabzan. Bir tane böyle boşluktan alacağız. Bir tane tepe noktasından yalancı trabzan. Kusura bakmayın, çok hastayım ve sesim biraz bu kadar düzeldi. Çok kötüyüm çünkü. Sesim çok kötü geliyorsa da kusuruma bakmayın. Eşime dedim ki benim örgü örmem lazım. Yoksa iyice dedim hastalıktan kafayı yiyeceğim. Böyle. Şimdi şurada bir geçiş noktamız var bakın. Burayı atlatın. Yani buralara batmayın. Hemen öbür tarafa geçtim. Şuradan şöyle bakın. Yani göz kararı atlatın oradan. Şimdi orayı bir kere daha göstereyim ben size. Bakın geldim buraya, şuradan atlattım. Yani üzerinden geçiş yaptım. Evet, şimdi öbür biğimizin ucuna kadar burayı tamamlayalım. Evet, bakın burada böyle oldu. Bağcık geçireceğiz çünkü. Bağcık geçirince güzel duracak. Şimdi bu biyemizi de öbür biye gibi yapalım. Aynı şekilde ilmeklerimizi çıkartıp şöyle bakın. Trabzanlı yerlerden 2, yalancı trabzan yaptığımız yerlerden 2. Ona göre bu ilmekleri çıkartıp biyemizi örelim. 5 sıra olarak yapacağım burayı. Öbürünü 3'te tamamladım. Bunu 5 sırada yapacağım. Çünkü düğme dikeceğimiz yerleri de ona göre ayarlamış olacağız. Birinci sıramıza başladık. Toplamda 5 sıra yaparak burayı da bitireceğim. Etek ucunda tekrar devam edelim, olur mu? Düğme deliği yapmayacağımız için aynısını yapacağız. Evet, bu bandımız da bitti. Bakın şöyle göstereyim. İnci gibi oldu. Bu genişlikte bakın şuraya düğmeyi diktiğimizde bu da bunun üstünde. Şimdi buraya bir de kenar tığlaması getireceğim. Ve şahane bir yeleğimiz olacak. Şimdi kenar tığlaması bakın. Bir, iki tane zinciri çektim. Şöyle ipime tığıma aldım. Ve şu hemen bakın ilk sık iğnenin tepeden batırdım. Minik uzattım. Bakın minik. Şu yalancı trabzanın boyu kadar diyeyim, bakın şöyle. Tekrar bir kere daha sardım. 2 defa sardım. Topladım ve buraya bir zincir attım. Bir ikincinin önüne sık iğne ile bağladım. Bir iki zincir attım. Bakın batırdım. Minik. Yani sık iğne boyundan hafif uzun, trabzanın yarısı kadar. Ve bağladım. Ve bir zincir attım. Şuraya bakın. Şimdi 1 2 hemen minik, bakın. Özelliği minik olması ve bir de bağladım şimdi. Bir ikinciye de batabilirsiniz. Ölçerek üçüncüye de batabilirsiniz. Bakın şöyle. Bir iki zincir hemen bakın minik boyutunu söyledim. Bir iki üçüncüye de batabilirsiniz. Bakın. Şöyle ama ikincilere batınca daha dik duruyor. Şöyle daha güzel duruyor. Ayarlamasını yapın. İki seçeneğini de gösterdim. Sadece minik yapın. Şöyle bakın, bu bollaşma olursa bile burada yıkadığınız zaman hepsi yerine oturacaktır. 2 ya da üçüncülere göre ayarlayıp batırın.
Şu da arka taraftan görünüşü. Bu da ön taraf. Başladığım noktaya gelene kadar bu tığlamayı yapacağım. Şurada bir tığımı değiştirebilirim. Biraz ucu büyük geliyor gibi bu deseni yaparken. Örerken bir sıkıntımız yoktu. Evet güzelliklerim. Hadi bakalım. Tamamlayalım şimdi. Burayı da buradan döneceğiz. Burayı da yakayı da bu biyeyi de hepsini dönüp şuraya gelip bitireceğiz. Evet bakın tığlandıktan sonraki geldiği hali de bu. Şöyle göstereyim. Bakın şurası ön biyesi, burası yaka ve burası da bakın ikinci önümüz. Buralara düğmelerimizi dikeceğiz ve böyle güzel bir görüntü elde ettik. Kollarını da aynı tığlamayı yapalım. Şöyle buradan koltuk altından tam ortadan ipimi aldım. Çektim. Buraya bir düğüm attım. Ve buraya 2 tane de zincir çekerek ipimi bağladım. Aynısını yapacağım. 2 tane minik sardım, topladım, bağladım. Hemen şuraya geldim. Bakın. 1 2 tane zincir. Şöyle. İpimden tam yetti. Sadece boynuna bağcık yapacak kadar bir ip kaldı. Yani 300 metrelik bir ip aldığınızda rahatça yaparsınız. Şurada 10 sıra örmüştük ya etek boyunu. Mesela 9 tane örnek yaparsanız 300 metrelik bir iple 0-1 yaş arası ideal bir yelek olur. Çünkü ip yetti. Yani ikinci ipim kaldı. Onunla da başka bir model hazırlayacağım size. Ama 250 metrelik iplerden 270 metrelik iplerden aldığınızda 2 tane gidecek çünkü yetmez. Böyle minik minik. Bakın. Başladığım noktada da bitireceğim. Evet güzelliklerim, yeleğimizde işimiz bitti. Eğer ki hırka yapacak olursanız buradan koldan devam edip aynı şekilde örerek hırkanızı da yapabilirsiniz. Şöyle biraz zıt olan düğmeler diktim. Bakın şu şekilde böyle. Bakın ben elimde olan düğmelerimi değerlendiriyorum. Bir aralar çok fazla düğme almıştım. O yüzden böyle bu yeleklerde şu an o düğmelerimi değerlendiriyorum. Siz daha güzel ve daha uygun düğmeler alın ve dikin. Evet güzelliklerim. Bakın yumuşacık, çok şahane bir yeleğimiz oldu. Umarım buraya kadar sabredip izlemişsinizdir. Videolarımı beğenerek, değerli yorumlarınızı yaparak destek çıkabilirsiniz. Paylaşarak destek çıkabilirsiniz. Çünkü sizlerin sayesinde, beğenileriniz sayesinde geniş kitlelere ulaşacağız. O yüzden sizlerin de desteğine çok fazla ihtiyacımız var. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, abone olup benimle kalın.